Yargı analizime hoş geldiniz. Bu videoda Ilgaz Kaya'nın şok eden kaçırılma senaryosunun arkasındaki büyük hesaplaşmadan bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Son 5 bölüme doğru giren Yargı dizisinin teknik açıdan senaryo matematiği az çok belli. Özellikle kriminal davalarda konuları birbirine bağlama tekniğini profesyonelce kullanan bir dizi olduğunu biliyoruz. En yakın örnek, sahilde bir insana ait ceset çıkar, davaya Efe Savcı bakar. Diğer taraftan da Ilgaz, bir hırsızın cinayet itirafı üzerine doktorun evine gider ve aradığı kişi aslında Efe'nin dosyasındaki cesetle aynı insan çıkar. Bu şekil bağlantılı senaryolar Yargı dizisinde olmuştur ve bu teknik sayesinde de tüm karakterler bir şekilde konunun içine girmiştir. İşte şimdi de aynı tekniğin aynı amaçla kullanıldığını, ana karakterleri çok tehlikeli bir yolun beklediğini düşünüyorum. Ilgaz Kaya'yı kaçıran isim, Yekta'nın gizlice peşine düştüğü, aynı zamanda İclal'in babasının katili ve yine aynı zamanda Ceylin'in baktığı okul davasının sorumlusu olan Celal Yardar, namı diğer Kazakistanlı iş adamı Bülent Kısmetov çıkacaktır. Bu uzun uzadıya cümlemin en önemli anlamı, 4 ana karakteri apayrı amaçlarla yakalayıp tek bir sonuca toplamasıdır. Yani aslında sebep-sonuç ilişkisini kurduğumuza göre video burada bitebilir. Fakat tabii ki daha somut deliller bulmalıyız. Göze batan en büyük detay, Yekta'nın İclal'e "babanın katili bu adam" diyerek eşkali verdiğinde fotoğraftaki adamın taktığı yüzük. Arabayı kullananın da aynı yüzükle karşımıza çıkması büyük şüphe uyandırıyor. Bir diğer detay, paramedikçi. Önce Ceylin okuldayken, sonra hemen ardından Ilgaz hastanedeyken ortaya çıkıp bilgi veren bu personel büyük soru işareti taşımakta. Ilgaz ve Ceylin'in olayındaki tek ortak nokta şu anda bu adam. Fakat şöyle de bir şey var. Ilgaz'ın Eren'le konuşup hastaneden çıkış yaptığı an ile Ceylin'in okula giriş anı eş zamanlıysa, ki öyle görünüyor, bu paramedikçi rolü rejinin figüran hatası olabilir. Yani adam olayların içindeymiş gibi gösteriliyor ama bu durum dizi ekibinin yapmış olduğu bir yanlışlıkla açıklanabilir. Lakin tabii ki dizinin eksikliğini değil, ince detayını ortaya çıkartmak isterim. O yüzden repliği dahi olan bir figüranın yanlışlıkla her iki sahnede de olmadığını düşünerek paramedikçiyi Celal Yardar'ın tarafında olarak aklımıza yazmayı tercih ediyorum. Son olarak Ilgaz'ın yokluğunda birlikte hareket etmek zorunda kalan Ceylin, İclal, Yekta üçlüsüne çok yardımı dokunacak Nuray Hoca'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü sadece onun derse girdiği sınıf olan 2B'de sürekli zehirlenme vakası görülüyor. Eminim ki Nuray Hoca'dan çok kıymetli bilgiler gelecektir. En azından bizim üçlü için bir yol başlangıcı, bir harita şekillenecektir diye tahmin ediyorum. Finale doğru emin adımlarla koşan Yargı, belli ki son süreçte adliye ekibini Celal Yardar ile çarpıştıracak. Yargı analizimin sonuna geldik. Çok merak ettiğim görüşlerinizi yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.